Kleopatra'nın sırrı. Mısır'ın kadim toprağında, güneşin altın ışıkları Nil Nehri'nin berrak sularına yansıdığında, İskenderiye şehri sabahın ilk saatlerinde uyanmaya başlardı. Milattan önce 51. yılın baharıydı. Büyük İskender'in kurduğu bu muazzam şehir, dünyanın her köşesinden gelen tüccarların, filozofların ve diplomatların uğrak yeri haline gelmişti. Liman bölgesinde yelkenleri şişmiş gemiler sıra sıra diziliydi, Akdeniz'in tuzlu rüzgarı onları usulca sallıyor, güvertelerinde çalışan denizciler Yunanca, Aramice ve Latince bağırışmalar eşliğinde ipek, baharat ve papirüs yüklü sandıkları indirip bindiriyordu. Sarayın en yüksek kulesi olan Güneş Kulesi'nin tepesinden bakıldığında, İskenderiye bir mucize gibiydi. Solda büyük limanın mavi suları seriliydi, sağda ise Heptasteidion adı verilen uzun rıhtım boyunca balıkçı tekneleri ve savaş kadırgaları yan yana duruyordu. Uzakta, denizin tam ortasında yükselen Faros feneri, dünyanın 7 harikasından biri olarak her gece ateşini yakıyor, gemicilere yol gösteriyordu. Şehrin kalbinde ise her şeyin merkezi, her meselenin çözüldüğü yer olan Braçay'ın sarayı görkemli duvarlarıyla yükseliyordu. İşte bu sabah, sarayın derinliklerindeki tahta odasında olağan dışı bir hareketlilik vardı. Kleopatra ve Philopator 19 yaşındaydı. Genç, zeki ve son derece kararlıydı. Firavun II. Ptolemaios Aulids'in kızı olan Kleopatra, babasının ölümüyle birlikte kardeşi 13. Ptolemaios ile ortak hükümdar ilan edilmişti. Ancak bu ortaklık hiçbir zaman gerçek anlamda işlemedi, 10 yaşındaki kardeşini yönlendiren saray danışmanları, genç kraliçeyi her adımda engellemeye çalışıyordu. O sabah Kleopatra, danışmanlarından biri olan Pothinus'un kendisini tahttan indirmeye hazırlandığını öğrenmişti. Kleopatra'nın özel odası, sarayın doğu kanadındaydı. Duvarlar lotus çiçekleriyle bezenmiş fresklerle kaplıydı, yerde renkli mozaikler parlıyordu. Odanın ortasında fil dişi ve altınla süslenmiş büyük bir masa duruyordu, üzerinde papirüs rulolar, mürekkep hokkası ve Mısır hiyeroglifleriyle yazılmış belgeler yığılıydı. Kleopatra bu masanın başında, sanki bir savaş planı hazırlayan bir komutan gibi oturmuştu. Yanında sadece 2 kişi vardı. Birincisi, Charmond'u. Charmond, Kleopatra'nın en yakın nedimesi ve sırdaşıydı. 30 yaşlarında, ince yapılı, koyu tenli bir kadındı. Gözleri her zaman dikkatli bakardı, dudakları ise her zaman düşünceli bir ifade taşırdı. Kleopatra'ya çocukluğundan beri hizmet etmişti, onu bir hizmetçi olarak değil, bir dost olarak görüyordu. İkincisi ise Apollodoros'tu. Sicilya asıllı genç bir tüccar olan Apollodoros, Kleopatra'nın güvendiği birkaç kişiden biriydi. 25 yaşında, uzun boylu, geniş omuzlu bir adamdı. Deniz yolculuklarına alışkındı, hem Yunanca hem Latince hem de Mısırca konuşabiliyordu. Kleopatra onu sadece bir tüccar olarak değil, gerektiğinde elçi, gerektiğinde casus olarak kullanıyordu. Pothinus bu gece harekete geçecek, dedi Charmon, sesi alçak ama kesin. Saraydaki casuslarımız gece yarısı bir toplantı yapıldığını bildirdi. Achilles da oradaymış. Kleopatra öne eğildi. Achilles, Mısır ordusunun başkomutanıydı. Pothinus'un müttefikiydi ve her ikisi de küçük Firavun 13. Ptolemaios'un adına hareket ediyorlardı. Birlikte sarayı kontrol altına alıyorlar, Kleopatra'nın Mısır topraklarındaki nüfuzunu her geçen gün biraz daha aşındırıyorlardı. "Ne kadar süremiz var?" diye sordu Kleopatra. "Şafe'ye kadar," dedi Apollodoros. "En geç sabahın ilk ışıklarıyla birlikte saray muhafızları harekete geçecek. Sizi tutuklamak için." Kleopatra ayağa kalktı. Uzun beyaz keten elbisesi ayaklarına kadar uzanıyordu. Başındaki altın taç, güneş ışığında parlıyordu. Yüzü sakindi, gözlerinde korku yoktu. Vardı olan şey, sonsuz bir hesap soğukluğuydu. "O zaman bu sarayda kalamam," dedi. "Ama gittiğimde de geri dönmeliyim. Ve geri döndüğümde, bu tahtın gerçek sahibinin kim olduğunu herkese göstermeliyim." "Nasıl?" diye sordu Charmon. Kleopatra pencereye yürüdü. Dışarıda Nil Nehri'nin kollarından biri olan Kanopik Kanal akıp gidiyordu.
Uzakta, ufuk çizgisinde Mısır'ın uçsuz bucaksız çölleri başlıyordu. Roma, dedi yalnızca. Cevap Roma'da. O gece saraydan kaçış, sonradan efsaneye dönüşecek bir çıkış oldu. Apollodoros, kanalda bekleyen küçük bir balıkçı teknesi ayarlamıştı. Kleopatra en sade giysilerini giymişti, kraliyet süslemelerini küçük bir sandığa koyarak Charmant'a vermişti. Saçlarını sıkıca örtmüş, yüzünü ince bir tülbentlerle kapatmıştı. Gecenin karanlığında, soluk bir balıkçı kadınından farksız görünüyordu. Sarayın arka bahçesinden sessizce çıktılar. Muhafızlar nöbet değişimindeydi, o kısa boşluktan yararlandılar. Kanala inen taş merdivenlerden inerek tekneye bindiler. Apollodoros küreyi sessizce suya daldırdı. 3 gün boyunca Nil'i aşağı indiler. Güneş çıktığında kıyıya yanaşıp sazlıkların arasına saklanıyorlar, gece olunca yeniden ilerliyorlardı. Boyunca Charmant su kuyularından taze su getiriyor, köylülerden ekmek ve hurma satın alıyor, efendisinin kimliğini her durumda gizli tutmaya çalışıyordu. Pelusium'a ulaştıklarında, savaşın kokusu havayı dolduruyordu. Pelusium, Mısır'ın doğu sınırındaki stratejik bir kent ve garnizondu. 13. Ptolemaios'un ordusu burada konuşlanmıştı, Kleopatra'nın Suriye'den topladığı paralı askerlerden oluşan kuvvetleri ise kentin karşısındaki kumul tepelerin ardında bekliyordu. İki kardeşin orduları birbirine bakıyordu, savaş her an patlak verebilirdi. Ama önce başka bir haber geldi. Kuzeyden gelen bir balıkçı, durumu duyurdu, büyük bir Roma filosu Mısır kıyılarına demir atmıştı. Başında ise Gaius Julius Caesar vardı. Kleopatra bu haberi duyduğunda çadırında harita inceliyordu. Harita, ince deri üzerine çizilmişti, üzerinde Mısır'ın tüm limanları, nehirleri, çöl yolları işaretliydi. Haber duyulduğunda Charmant içeriye girdi, yüzü solgundu. Caesar İskenderiye'de, dedi. Gemi dolusu askerle. Kleopatra başını kaldırdı. Gözlerinde bir ışık parladı. Ne zaman? Dün. Büyük limana demir attı. Neden geldi? Pompeius'u arıyor. Ama, Charmant duraksadı. Pompeius öldürüldü. Mısır kıyılarına çıkar çıkmaz Açiyas'ın adamları onu öldürmüş. Caesar, bir rakibini arıyordu. Ama onun kafa derisini buldu. Kleopatra masaya oturdu. Roma'nın büyük iç savaşı yıllardır sürüyordu. Caesar ve Pompeius, bir zamanlar Roma Cumhuriyeti'ni birlikte yönetmişlerdi, şimdi ise birbirlerinin kanını arıyorlardı. Pompeius Mısır'a sığınmaya gelmişti. Ama Ptolemaios sarayı, güçlü olanın yanında olmayı tercih ederek onu öldürtmüştü. Bu, muhtemelen büyük bir hataydı. Caesar, müttefikinin öldürülmesinden çok kızacaktı. Ya da belki de kızmayacaktı. Caesar, her şeyden önce bir politikacıydı. Kleopatra ayağa kalktı. Apollodoros, dedi yüksek sesle. Genç adam çadırın girişinde belirdi. Bir tekne lazım. Küçük, hızlı ve dikkat çekmeyen bir tekne. Ve büyük bir halı. Apollodoros kaşlarını kaldırdı. Halı mı? En büyük, en kalın halılardan birini bul. Mısır dokuması olsun, ama Roma'ya uygun renklerde. Apollodoros bir şeyler sormak istedi, ama Kleopatra'nın bakışı onu durdurdu. O bakış, soru sormayı değil, itaat etmeyi emrediyordu. Gece yarısı, İskenderiye Büyük Limanı'nın doğu kıyısına küçük bir tekne yanaştı. Teknede 3 kişi vardı, kürekçi bir adam, büyük bir halı taşıyan Apollodoros ve halının içinde saklanan Kleopatra. Bu plan deli gibiydi. Ve tam da bu yüzden işe yarayacaktı. Pothinus ve Achilles sarayın tüm kapılarını tutmuştu, limanı gözetleyen muhafızlar, her gelen yüzü kontrol ediyordu. Ama kimse dev bir halıya şüpheli bakmıyordu. Apollodoros tekneye, ardından kıyı muhafızlarının yanına yaklaştı. Latince aksanlı ama akıcı Yunanca konuştu. Romalı komutan Caesar için bir hediye getiriyorum, dedi. Özel bir sipariş. Mısır'ın en iyi ustalarından. Muhafız halıya baktı. Ağırdı, 2 adam zar zor taşıyordu. Aç bakalım, dedi. Apollodoros gülümsedi. Eğer açarsam, bozulur. Ve komutanınız bir bozulmuş halıyı ister mi, yoksa taze bir hediye mi? Muhafız düşündü. Caesar'ın adını duymak onu tedirgin etmişti, yanlış bir karar verirse başı belaya girebilirdi. Geç, dedi sonunda.
Sarayın içine girdiklerinde Apollodoros nefesini tuttu. Brachion sarayının uzun koridorları Roma askerleriyle doluydu, mızrak sesleri, zırh sesleri ve Latin bağırışmalar her yerden geliyordu. Caesar, sarayın bir bölümünü karargah olarak kullanıyordu. Caesar'ın özel dairesinin önünde 2 legioner nöbet tutuyordu. Apollodoros onlara aynı hikayeyi anlattı. Bu sefer Latince anlattı, ama sonuç aynı oldu. 1 dakika sonra dairenin kapısı aralandı. İçeride, büyük bir masa başında oturan adam başını kaldırdı. Gaius Julius Caesar 50 yaşındaydı. Ama 50'sinde bile kendine has bir enerji taşıyordu, oturduğu yerden bile hakimiyeti hissediliyordu. Kısa saçları artık ağarmaya başlamıştı, yüzünde derin düşünce çizgileri vardı. Gözleri ise keskin ve sorgulayıcıydı, hiçbir şeyi atlamamış gibi bakıyordu. Halı yere serildi ve içinden Kleopatra çıktı. Sonraki an, tarihin en sessiz ve en gürültülü anlarından biriydi. Kleopatra ayağa kalktı. Saçları dağılmıştı, elbisesi buruşmuştu. Ama gözlerinde öyle bir ışık vardı ki, Caesar bir an için hareketsiz kaldı. Bu kadın, saatlerce halının içinde kalmış olmasına rağmen, tahtında oturan bir hükümdar gibi duruyordu. Mısır kraliçesi Kleopatra ve Philopator, dedi Apollodoros, Latince. Caesar yavaşça ayağa kalktı. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Caesar Yunanca konuştu. Yunancası mükemmeldi, aksansızdı. Kraliçe, dedi. Bana kendini anlatın. O gece boyunca konuştular. Caesar'ın özel dairesi, şamdanların titrek ışığıyla aydınlanıyordu. Dışarıda limanda dalgalar taşlara çarpıyor, uzakta bekçi sesleri duyuluyordu. İçeride ise tarih yazılıyordu. Kleopatra Caesar'a her şeyi anlattı. Potinus'un planlarını, Achias'ın ordusunu, kardeşinin saraydaki güçsüz konumunu. Ama bunu yaparken yalnızca bir sığınak arayan çaresiz bir kadın gibi değil, bir devlet adamı gibi konuştu. Mısır'ın zenginliği Roma'nın ihtiyacı olan şeyi karşılayabilir, dedi Kleopatra, masanın üzerindeki haritaya işaret ederek. Nil her yıl taşar ve taşmasının ardından buğday tarlaları açılır. Mısır'ın tahılı olmadan, Roma'nın karnını doyuramaz. Bunu biliyorsunuz. Caesar hafifçe gülümsedi. Bunu herkes biliyor. Ama herkes şunu bilmiyor, diye devam etti Kleopatra. Mısır'ı kim yönetirse, Roma'yı da o besler. Ve ben Mısır'ı yönetmeyi hak ediyorum, çünkü ben Mısır'ı anlıyorum. Kardeşim yaşında çocuk, onu yönetenler ise hırslı ve kısa görüşlü adamlar. Onların elinde Mısır tükenir. Caesar masasına dayandı. Kleopatra'yı inceliyordu, ama öyle bir bakıştı ki hem değerlendirici hem de saygılıydı. Bana neden güveneyim, diye sordu. Çünkü ben size güvenilebilir biri olduğumu kanıtlayabilirim, dedi Kleopatra. Potinus size Mısır'ı verecekmiş gibi yapar. Ama asıl niyeti sizi kullanmak ve sonra Mısır'ı yalnızca kendisi için tutmaktır. Ben ise Roma ile gerçek bir ittifak kurmak istiyorum. Karşılıklı çıkara dayalı, kalıcı bir ittifak. Caesar pencereye yürüdü. Dışarıda Faros fenerinin ışığı denizde uzun bir şerit çiziyordu. İskenderiye kütüphanesini gezdiniz mi hiç, diye sordu aniden. Kleopatra şaşırdı. Ben orada büyüdüm. Harika bir yer, dedi Caesar. Dünyanın en büyük bilgi hazinesi. Aristoteles'in, Öklid'in, Arkimedes'in eserleri. Tüm bunlar burada toplanmış. Döndü. Sizi ilk görüşte anlayabildim, kraliçe. Siz de kitap gibisiniz. İçinizde sayfalar var, ama her sayfayı görmek için zaman ve dikkat gerekiyor. Kleopatra hafifçe eğildi başını. Siz de kitap okumayı seven birisiniz, general. O gece ittifakın temelleri atıldı. Caesar sabah olduğunda kararını vermişti, Kleopatra'yı destekleyecekti. Ama bu karar, kolay bedeli olmayan bir karardı. Sabah erkenden, sarayın büyük salonunda olağanüstü bir buluşma gerçekleşti. Caesar'ın emriyle hem 13. Ptolemaios hem de Kleopatra salona çağrılmıştı. Ptolemaios sarayının geniş sütunlu salonu, kalabalıktı, Roma askerleri duvarlar boyunca dizilmişti. Ortada Caesar oturuyordu, yanında tercümanı ve danışmanı Rufus vardı. 13. Ptolemaios içeri girdiğinde 14 yaşında çocuk gibi görünüyordu.
Yanında Potinus vardı, yanında ayrıca saray başkatibi Theodotos da bekliyordu. Ptolemaios, Caesar'ı görünce durdu, ama gerçek şok Kleopatra'yı gördüğünde yaşandı. Kleopatra salonun öte köşesinde ayakta duruyordu. Sakin ve görkemliydi. Tek takmamıştı, ama duruşu taçtan daha etkili bir kraliyet ifadesi taşıyordu. "Hayır," diye bağırdı Ptolemaios. Sesi çocuksu çıktı, bu onu daha da zayıf gösterdi. "O burada ne arıyor? Bu kadın gitmeli, sürgündedir." Caesar ayağa kalktı. Sesi alçak ama otoriter çıktı. "Bu salonda bağıran tek kişi ben olurum," dedi Latince, Rufus çevirdi. "Buraya hakim olan Roma'nın otoritesidir. Ve Roma, Mısır'ın iki hükümdarının da bu topraklar üzerindeki haklarını tanımaktadır. Ortak yönetim sürdürülecektir." Potinus öne çıktı. İnce yüzlü, geniş alınlı bir adamdı, gözleri küçük ve kurnazca parlıyordu. Yıllardır saray entrikalarıyla hayatını sürdürmüştü, tehlikeyi anında sezerdi. "General Caesar," dedi Yunanca, sesi düzgün ve saygılıydı, ama altında gizlenmiş bir alay seziliyordu. "Mısır'ın iç işleri Mısırlılara aittir. Roma'nın bu meseleye müdahalesi. Roma, Mısır'a olan borçların ödenmesi için burada," dedi Caesar soğukkanlılıkla. İkinci, Ptolemaios, tahta çıkmak için Roma'dan destek istedi ve bu destek için büyük meblağlar borçlandı. "Bu borçlar hala ödenmedi. Ben bu borcu tahsil etmeye geldim. Ama bunu yaparken sarayın da düzene girmesini bekliyorum." Salondan gürültü yükseldi. Ptolemaios'un adamları aralarında fısıldaşıyordu. Potinus'un yüzü donmuştu. Kleopatra ise yerinden kımıldamadı. Sadece baktı. Toplantının ardından Potinus'un planları hızlandı. O gece Caesar'ın odası önünde suikast girişimi oldu. Roma askerleri saldırıyı püskürttü, ama mesaj açıktı. Potinus, müzakere yolunu kapatmıştı. Artık yalnızca güç dili konuşulacaktı. Caesar Potinus'u tutuklattı. Sonra idam ettirdi. Achilles ise ordusuyla şehri kuşattı. İskenderiye Savaşı başlamıştı. Günlerce süren şehir çatışmaları boyunca saray bölgesi defalarca el değiştirdi. Dar sokaklarda Roma askerleri ile Mısır kuvvetleri arasında kıyasıya savaşıldı. Liman ateşe verildi. Bu yangında İskenderiye Kütüphanesi'nin bir bölümünün yandığı söyleniyordu, tarih bu konuda hala tartışırdı. Kleopatra tüm bu süre boyunca sarayın derinlerindeydi. Ama pasif değildi. Charm'ın her gün ona şehrin durumunu aktarıyordu. Hangi mahallelerin Ptolemaios'un kontrolünde olduğunu, hangi semtlerin Caesar'a yakın durduğunu, halkın tutumunu. Kleopatra bu bilgileri değerlendiriyor, stratejisini buna göre şekillendiriyordu. "Halk Caesar'dan korkuyor," dedi Charm'ın bir gün. "Ama aynı zamanda değişiklik istiyor. Ptolemaios sarayının yönetiminden bıktılar. Halkla konuşmam gerekiyor," dedi Kleopatra. "Tehlikeli. Evet. Ama gerekli." Bir hafta boyunca, gecenin karanlığında kıyafet değiştirerek şehrin farklı bölgelerine gitti. Pazara indi, mahalleleri gezdi, halkın arasına karıştı. Mısırca konuştu, halkın dilini bilmek ona büyük bir avantaj sağlıyordu. Ptolemaios hanedanının önceki üyeleri genellikle Yunanca konuşurdu, Mısır halkından kopuk kalırlardı. Kleopatra ise Mısır dilini, Mısır inançlarını ve Mısır geleneklerini öğrenmişti. Halk onu tanıdı ve tanıdığında, ona güvendi. Savaş duraksadığında, Caesar alışılmadık bir teklifte bulundu. "Kütüphaneyi ziyaret etmek istiyorum," dedi Kleopatra'ya. "Sizinle birlikte." Kleopatra şaşırdı. Savaş ortasında, kuşatma altındaki bir şehirde, en büyük entelektüel servetin bulunduğu yere gitmek istemesi. "Sizi anlayabiliyorum," dedi yalnızca. O gece, bir küçük muhafız grubuyla birlikte sarayın altındaki yeraltı koridorlarından geçerek Musayın'a ulaştılar. Musayın, İskenderiye Kütüphanesi'nin ana kompleksinin bir parçasıydı, içinde çalışma odaları, okuma salonları ve dev depo bölümleri vardı. Kütüphaneci Demetrios onları bekliyordu. Yaşlı, beyaz saçlı bir adamdı, elleri mürekkeple lekeliydi ve gözleri her zaman kitaptan yeni kalkmış biri gibi yorgundu. "Kraliçe," dedi eğilerek, "Tanrıların bahşettiği bu gece için şükrediyorum." "Yangın ne kadar büyük oldu?" diye sordu Kleopatra.
Demetrios yüzünü buruşturdu. Liman deposundaki koleksiyon. Birkaç bin rulo. Yedek kopyalarımız var ama özgünleri. Ne kadarı kurtarıldı? Çoğu. Temel koleksiyonlar burada, güvende. Durdu. Ama bazı eserler. Öklid'in geometri üzerine özgün çalışmaları, Arkimedes'in bazı yazmaları. Onlar gitti. Kleopatra bir süre sessiz kaldı. Bu kayıp, savaşın kayıplarından farklı bir ağırlık taşıyordu. Caesar ise rafların arasında yürüdü. Papirüs rulolarla dolu dev raflara baktı. Bir ruloyu dikkatli şekilde tuttu. "Bu ne?" diye sordu Demetrios'a. "Eratosthenes'in coğrafya üzerine çalışması," dedi yaşlı adam. Dünyanın çevresini hesapladı. Ve doğruya çok yaklaştı. Caesar ruloyu yerine koydu. Kleopatra'ya döndü. "Tüm bu bilgi," dedi sessizce. "Tüm bu emek. Ve biz bunları kılıçlarımızla yok ediyoruz. Bu yüzden savaşı bitirmemiz gerekiyor," dedi Kleopatra. "Nasıl?" "Açıyas'ı devre dışı bırakarak. Ama yalnızca askeri güçle değil." Bir adım öne çıktı. "Açıyas'ın ordusu paralı askerlerden oluşuyor. Onları bir arada tutan şey, aldıkları para. Potinus öldü, parayı kim ödeyecek? Eğer Mısır hazinesini kontrol edersek." Caesar baktı ona. "Hazine kimin elinde?" "Hala sarayda. Caesar'ın koruması altında." Kleopatra gülümsedi. "Ama anahtar bende." Caesar da güldü. Samimi bir gülüştü bu, saray entrikalarında nadir görülen türden. "Kütüphane ziyaretinin bir amacı vardı demek," dedi. "Her ziyaretin bir amacı vardır," dedi Kleopatra. Savaş bitti. Achilles, ordusunu ayakta tutacak parayı bulamadığında, paralı askerler dağılmaya başladı. 13. Ptolemaios bir son hamle yapmaya çalıştı, kaçış sırasında Nil'e düştü ve boğuldu. Tarih, bu ölümün kaza mı yoksa başka bir şey mi olduğunu hiçbir zaman tam olarak aydınlatmadı. Kleopatra tek başına Mısır kraliçesi oldu. Resmi olarak, küçük kardeşi 14. Ptolemaios ile ortak hükümdar ilan edildi, ama bu yalnızca bir formaliteydi. Gerçek güç Kleopatra'nın elindeydi. Ve Caesar ülkede kaldı. Mısır'ın düzene girmesi haftalar aldı. Bu sürede Caesar ve Kleopatra, sarayda uzun geceler geçirdiler, devlet meselelerini, siyasi ittifakları, Roma ile Mısır arasındaki ilişkilerin geleceğini konuştular. Ama yalnızca siyaset konuşmadılar. Kleopatra Caesar'a Mısır'ı göstermek istedi. "Roma'ya gitmeden önce," dedi bir sabah, "Mısır'ı tanımalısınız. Gerçek Mısır'ı, piramitlerini, tapınaklarını, nehirini." "Nil üzerinde mi?" diye sordu Caesar. "Nil üzerinde." Bunun üzerine hazırlanan Nil gezisi, tarihte, Talamegos, adıyla anılan büyük bir nehir gemisiyle gerçekleşti. Gemi muhteşemdi. 2 katlıydı, üst güvertesinde dinlenme salonları, yemek odaları ve seyir balkonu vardı. Kenarları altın yaldızlarla süslüydü, yelkenleri mor ve beyazdı. Charm'ın hazırlıkları denetledi. Apollodoros tedarik işlerini üstlendi, taze meyveler, balık, ekmek, şarap, lotus çiçekleri. Gemi adeta yüzen bir saray gibiydi. Oluşturdukları Filon nehri açıldığında, kıyılarda halk birikmişti. Kleopatra güverteye çıktı. Halkın önüne geçti. Kalabalık Mısırcaya bir selamlama yaptı. Ellerini açtı. "Isis'in kızı geliyor," diye bağırdı biri kalabalıktan. Ve ardından tüm kalabalık aynı şeyi haykırdı. "Isis'in kızı, Isis'in kızı." Kleopatra gözlerini kapattı. Rüzgar saçlarını savuruyordu. Bu ses, bu bağrışma, bu inanç. İşte bunun için savaşmıştı. İşte bu yüzden halıya sarılmıştı. İşte bu yüzden her riski göze almıştı. Caesar yanına geldi. "Sizi tanrıça olarak görüyorlar," dedi sessizce. "Ben onların tanrıçasıyım," dedi Kleopatra. Sesi sakindi, böbürlenmiyordu. Yalnızca gerçeği söylüyordu. Nil gezisi 3 ay sürdü. Yukarı Mısır'a doğru ilerlediler, Memphis'e, Tepe, Luxor'a gittiler. Her yerde tapınak rahipleri Kleopatra'yı karşıladı, her yerde halk onu selamladı. Caesar ise gördüklerinden büyülendi. Karnak tapınağında durduğunda, dev sütunların gölgesinde küçük hissetti. "Bu sütunlar ne zaman yapıldı?" diye sordu. 1500 yıl önce, dedi Kleopatra. Roma henüz bir köyken. Caesar baktı ona. Sonra tapınağa baktı.
Mısır'ın sırrı nedir, diye sordu. Kleopatra düşündü. Sırrımız hafızamız, dedi. Mısır her şeyi hatırlar. Kral Tutankamon'u, Ramses'i, İskender'i ve şimdi sizi. Bu taşlar unutmaz. Ve halkı unutturmaz. O yılların en gizli tanığı Charm'ındu. Nedime ve sırdaş olarak Kleopatra'nın her anına yakın olmuştu. Gördüklerini, duyduklarını papirüs üzerine yazdı, bu yazılar sonradan Charmian'ın günlüğü olarak anılacaktı. Tarihçiler bu yazıları gerçek mi yoksa sonradan uydurulmuş mu diye tartışacaktı, ama içlerindeki ayrıntılar öyle keskin ve özgündü ki, yaşanmış olduğuna şüphe bırakmıyordu. Charm'ın o günlüklerde şunları yazdı. Kleopatra güzel bir kadındı, ama güzelliği yüzünden değil, sesinden ve sözlerinden geliyordu. Onunla konuşan herkes büyülendi, çünkü o konuşurken karşısındakini dinliyor gibiydi. Her insanı değerli hissettiriyordu. Bu, iktidarın en büyük aracıydı. Caesar ona baktığında, yalnızca bir kraliçe görmüyordu. Bir denk görüyordu. Ve Caesar, denk bulduğu insanları nadir hissettiriyordu. Nil gezisinde bir gece, güvertede oturmuş yıldızlara bakıyorlardı. Caesar bir şey söyledi, Kleopatra güldü. O gülüş, limandaki tüm fenerleri söndürebilirdi. Charm'ın günlüğünde bir bölümde şunu da yazdı. Kraliçem yalnız olmaktan korkmazdı. Ama sevilmemekten korkardı. Bu iki şeyi karıştıranlara sert davranırdı. Caesar onu sevdi. Çünkü Caesar'ın da derinlerinde aynı korku vardı. Bu satırları okuyunca insan şunu anlıyordu, Kleopatra ve Caesar'ın ilişkisi yalnızca bir siyasi ittifak değildi. Ama aynı zamanda yalnızca romantik bir macera da değildi. İkisi arasında daha derin bir şey vardı, birbirini anlayan, birbirini zorlayan, birbirini büyüten iki zekanın karşılaşması. Bu karşılaşma geçiciydi. Roma bekleyemezdi. Caesar'ın Mısır'dan ayrılması kaçınılmazdı. Roma'dan haberler geliyordu, ülkede siyasi kargaşa sürüyordu. Senatonun tutumu değişmişti. Caesar'ın uzun süre gıyabında kalması tehlikeli bir boşluk yaratıyordu. Küçük Asya'da ayaklanmalar vardı. Pontuslu Kral Phoenix Roma topraklarına saldırmıştı. Caesar hazırlandı. Vedalaşma günü, sarayın büyük salonunda gerçekleşti. Kleopatra resmi kıyafetleri içindeydi. Başında taç, omuzlarında altın işlemeli pelerin vardı. Caesar ise Roma generalinin zırhını taşıyordu. Çok geçmeden döneceğim, dedi Caesar. Kleopatra baktı ona. Büyük insanlar söyledikleri her sözü tutamaz, dedi sessizce. Bunu biliyorsunuz. Caesar duraksadı. Evet, gitmeniz gerekiyor. Anlıyorum. Bir adım öne çıktı. Ama bir şey söylemeliyim, general. Ben Roma'ya güvenmiyorum. Roma'nın kurumlarına, Roma'nın senatosuna, Roma'nın lejyonlarına güvenmiyorum. Ama size güveniyorum. Ve bu iki şey çok farklı. Caesar derin bir nefes aldı. Mısır güvende olacak, dedi. Biliyorum. Çünkü ben buradayım. Caesar güldü. Sonra eğdi başını, kraliçeyi selam vermenin geleneksel yoluydu bu. Kleopatra da eğildi. Ama gözleri Caesar'ın gözlerinde kaldı. Ve o bakışta, ne hüzün ne de tevekkül vardı. Yalnızca kararlılık vardı. Caesar çıktı. Kleopatra pencereye yürüdü. Dışarıda limanın mavi suları seriliydi. Caesar'ın filosu yelkenlerini açıyordu, rüzgar onları batıya, Roma'ya doğru taşıyordu. Yanında Charm'ın belirdi. Ne hissediyorsunuz, diye sordu Nedime. Kleopatra bir süre baktı. Güçlü hissediyorum, dedi sonunda. Ve güçlü hissetmek bazen yalnız hissetmekle aynı şeydir. Charm'ın bir şey söylemedi. Elini uzattı ve Kleopatra'nın elini tuttu. İkisi birlikte limana baktı. Kış geldiğinde Kleopatra hamileydi. Bu haber sarayda titizlikle gizlendi. Potinus'un adamları ölmüştü. Ama sarayda her zaman kulaklar vardı, her zaman gözler vardı. Kleopatra sadık kişileri etrafına topladı. Charm'ın doğuma hazırlık için en güvenilir ebeleri getirdi. Apollodoros ise o ay süresince sarayın dışındaki güvenliği kişisel olarak üstlendi. Çocuk ilkbaharda doğdu. Adını Kleopatra koydu, Ptolemaios Caesar. Ama halk onu başka bir isimle anacaktı, Caesarion. Küçük Caesar. Kleopatra oğlunu kucağına aldığında bir süre baktı ona.
Küçücük elleri, büzük yüzü, henüz açılmamış gözleri. Bu çocuk hem Mısır hem de Roma'nın kanını taşıyordu. Bu çocuk, iki dünyanın birleşim noktasıydı. "Dünyaya hoş geldin," dedi Kleopatra sessizce Mısırcaya. "Seni hem Nil hem de Tiber sahip çıkacak." Charm'ın yaklaşarak baktı. "Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu yavaşça. "Bir sır daha," dedi Kleopatra. "Mısır'ın sırları hep böyle birikiyor. Katman katman." Kleopatra Roma'ya gitti. Caesar onu davet etmişti. Resmi olarak, Mısır ile Roma arasındaki ittifakın güçlendirilmesi amacıyla geliyordu. Gerçekte ise Caesar, Kleopatra'ya ve oğluna yakın olmak istiyordu. Roma, İskenderiye'den tamamen farklıydı. İskenderiye planlıydı, geniş caddeliydi, güneşli ve açıktı. Roma ise organik büyümüştü, dar sokakları, tepeleri, ahşap ve taş karışımı binaları ile kaotik ama canlı bir şehirdi. Tiber Nehri şehrin içinden geçiyor, köprüler her iki kıyıyı birbirine bağlıyordu. Forum Romanum'da senatörler ve tüccarlar iç içe geçmiş biçimde dolaşıyordu. Kleopatra Caesar'ın Transtever'deki villasında kaldı. Beraberinde küçük Caesarion ile Charm'ın ve bir grup güvenilir nedime getirmişti. Apollodoros ise kentin farklı semtlerini keşfederek durumu takip ediyordu. Roma'da ilk hafta, Kleopatra sabahları erken kalkıyor, villadan çıkıp etrafı gözlemliyordu. Dili öğrenmişti, zaten Latince biliyordu. Ama Roma'nın günlük dilini, sokak Latinsisini, pazar konuşmalarını öğrenmek istiyordu. Bir sabah, Forum yakınlarındaki pazara gitti. Kılavuzu yoktu, yalnız çıkmıştı. Sıradan giysiler içindeydi. Pazar kalabalıktı. Meyve, sebze, taze ekmek, balık. Her şeyin kokusu iç içe geçmişti. Kleopatra bir meyve tezgahında durdu. "Bu nedir?" diye sordu tezgahtardan, incecik dilimlenmiş sarı bir meyveye işaret ederek. Tezgahtar yaşlı bir adamdı, gözleri neşeliydi. "Kuince," dedi. "Ayvadır. Yunanistan'dan gelir." "Bilirim," dedi Kleopatra. "Ama Roma'da ilk kez görüyorum." Adam güldü. "Mısırlı mısınız, hanım?" Kleopatra durdu. "Neden sordunuz? Aksanınız. Güzel bir Latince konuşuyorsunuz, ama küçük bir Mısır tonu var." Kleopatra güldü. "Çok dikkatlisiniz. Pazar adamları olmak zorunda," dedi yaşlı tezgahtar. "Herkesi okuruz." Kleopatra bir avuç ayva satın aldı. Yürüyüşüne devam etti. Roma onu farklı etkilemişti. Şehir ham ve güçlüydü, ama sanatı, mimarisi, bilimi açısından henüz İskenderiye ile yarışamıyordu. Ama organizasyonu, askeri gücü ve siyasi pratikliği bakımından eşsizdi. Bu iki dünyanın birleşmesi ne kadar güçlü olurdu? Roma'daki 18 ay, siyasi açıdan çalkantılıydı. Caesar diktatör ilan edilmişti. Senato ise bu durumdan rahatsızdı. Geleneksel cumhuriyet değerlerini savunan senatörler, Caesar'ı giderek tehlikeli bulmaya başlamıştı. Kleopatra'nın varlığı ise bu gerilimi artırıyordu. Roma'da dedikodu almış başını yürümüştü. "Mısır kraliçesi Caesar'ı büyüledi," diyorlardı. "Onu Roma'dan uzaklaştırıyor. Caesarion'u Caesar'ın yasal varisi yapmak istiyor. Doğu saltanatını Roma'ya taşıyor." Bu söylentiler Cicero'nun ağzından daha resmi bir ton kazandı. Büyük Hatip, özel mektuplarında Kleopatra'ya karşı sert bir dil kullandı. Onu yabancı bir tehdit olarak tanımladı. Kleopatra bu mektupları okudu. Charm'ın ona getirmişti. Sarayda her bilgiye ulaşma yollarını biliyordu. "Ne yapacaksınız?" diye sordu Charm'ın. "Hiçbir şey," dedi Kleopatra. "Cicero'nun sözleri onu güçlü gösteriyor, ama beni tehlikeye atmıyor. Asıl tehlike, sözlerden değil kılıçlardan gelir." Ama bu öngörü yeterince ileri gitmemişti. Mart Idesleri geldiğinde, Kleopatra villasındaydı. Sabah erken, Apollodoros solgun yüzle içeri girdi. "Caesar," dedi. Sonra durdu. Kleopatra kalktı. "Ne oldu?" "Öldürüldü. Senato toplantısında. Birden fazla kişi tarafından." Kleopatra oturduğu yerde dondu. Bir süre hiç konuşmadı. Charm'ın ellerini tuttu, ama Kleopatra hissetsizleşmişti. Caesar ölmüştü. Roma tehlikeliydi. Mısır'a dönmek gerekiyordu. Kleopatra İskenderiye'ye döndüğünde, dünya değişmişti. Roma iç savaşa girmişti.
Caesar'ın ölümünün ardından 3 adam güç mücadelesine girdi: Octavianus, Caesar'ın yeğeni ve evlatlığı; Marcus Antonius, Caesar'ın en sadık generali ve Lepidus. Üçlü bir yönetim kuruldu. Ama bu yönetim en başından kırılgandı. Kleopatra İskenderiye'ye yerleşti ve derin bir sessizliğe büründü. Aylarca dışarıya çıkmadı. Devlet işlerini yürüttü ama eski enerjisi yoktu. Charm'ın endişeliydi. "Yemek yemiyorsunuz," dedi bir gün. "Yiyorum," dedi Kleopatra. "Güneşe çıkmıyorsunuz." "Güneş beni buluyor zaten." "Ağlıyorsunuz, gece yarıları." "Duyuyorum." Kleopatra bir süre sessiz kaldı. Sonra döndü. "Charm'ın," dedi. "Bir insan hem çok güçlü hem de çok kırılgan olabilir mi?" "En güçlü insanlar en kırılganlardır," dedi Charm'ın. "Mantıklı değil. İnsan hisleri her zaman mantıklı değildir." Kleopatra başını kaldırdı. Gözleri doluydu ama ağlamıyordu. Gözyaşları durmuştu, bırakmıyordu. "Caesar gitti," dedi. "Ama Caesarion burada. Ve ben buradayım. Mısır hala burada. Yas tutmanın zamanı bitti." Ayağa kalktı. Sonraki günden itibaren yeniden saray toplantılarına başladı. Tarla verimlilik raporlarını inceledi. Nil'in taşkın tahminlerini gözden geçirdi. Limanlardan gelen vergi raporlarına baktı. Ve Roma'dan gelen haberleri izledi. Haberlerin en önemlisi geldi: Marcus Antonius, Doğu'nun yönetimini üstlenmişti. Ve Mısır'a, Kleopatra'ya mesaj göndermişti. Tarsus'ta buluşmak istiyordu. Kleopatra, bu daveti kabul etti. Ama kendi koşullarıyla. Tarsus, Kilikya'nın, bugünkü Güney Türkiye, liman kentiyle nehir ağzıydı. Marcus Antonius orada bekliyordu, kentliler onu büyük törenle karşılamıştı. Ama Kleopatra'nın gelişi her şeyi gölgede bıraktı. Plutarkos bu sahneyi yüzyıllar sonra yazdığında, kalemini tutamaz gibi coşkuyla aktardı. Kleopatra'nın gemisi, yelkenleri altın sarısıyla parlayarak nehirde ilerledi. Kürekler gümüş gibiydi, ritimle suyu kesiyordu. Güvertede en güzel nedimeler duruyordu. Bazıları Nereid kıyafetleri içindeydi, bazıları Afrodit heykellerine benziyordu. Gemiden parfüm kokuları yükseliyordu, rüzgar bu kokuyu kıyılara taşıyordu. Halk bu sahneyi görmek için limana koşunca Antonius, beklendiği meydanda yalnız kaldı. Kleopatra gemide oturuyordu, altın gölgeliğin altında. Çevresindeki yardımcıları, bu sahnenin etkisini ölçüyordu. Ve etki büyüktü. Antonius, Kleopatra'nın gemisine geldi. Marcus Antonius 42 yaşındaydı. İri yapılıydı, güçlü kolları, geniş omuzları, savaşçı duruşuyla her an bir gladyatörü andırıyordu. Saçları esmerdi, yüzü güneşten yanmıştı. Caesar'ın en sadık generali olan Antonius, askeri dehadan çok fiziksel güç ve karizmayla öne çıkardı. Ama zeka bakımından Caesar'a uzaktı. Ve Kleopatra bunu biliyordu. "Kraliçe," dedi Antonius, Yunanca. Sesi güçlüydü, tökezlemeden konuşuyordu. "General," dedi Kleopatra. O gece birlikte yemek yediler. Ertesi gece Kleopatra onu yemeğe davet etti, bu kez kendi gemisinde. Üçüncü gece ise yeniden. Her gece, sofra biraz daha muhteşemdi. Her gece, konuşmalar biraz daha derinleşti. Antonius, Kleopatra'nın yarattığı bu büyüye kapıldı. Ama Kleopatra körce teslim olmuyordu, her adımı hesaplıydı. Roma'nın gücüne ihtiyacı vardı. Doğuda söz sahibi olabilmek için güçlü bir Roma müttefiki şarttı. Antonius bu müttefik olabilirdi. Ama Antonius'u anlamak gerekiyordu. Günler geçtikçe Kleopatra onu çözmeye başladı. Antonius, Caesar gibi düşünür değildi. Ama savaşçıydı, cesur, kararlı ve sadıktı. Ona güvenilirse, o da güvenirdi. Ona saygı gösterilirse, sadakatle karşılık verirdi. Küçük görülürse, patlar ve giderdi. Kleopatra ona saygı gösterdi. Ve bu, her şeyi değiştirdi. Antonius İskenderiye'ye geldi. Ve gitmeyi unuttu. Sarayda kaldığı yıllar, tarihçilerin, İskenderiye yılları, diye andığı dönem oldu. Bu yıllarda Kleopatra ve Antonius, dünyanın en büyük imparatorluğunu birlikte yönetme hayalini kurdu. Saray, her zamankinden daha canlıydı. Antonius'un beraberinde getirdiği Roma subayları saray koridorlarında gidip geliyordu.
Kleopatra'nın Mısırlı danışmanları onlarla stratejik toplantılar yapıyordu. Birden fazla dilde bağırışmalar, tartışmalar, güldüşmeler sarayı dolduruyordu. Inimitables, dediler kendilerine, eşsizler topluluğu, İskenderiye'nin aydınları, sanatçıları, şairleri bir araya geliyordu. Geceleri şölenler düzenliyorlar, gündüzleri tartışmalar, yarışmalar yapıyorlardı. Bir gece Kleopatra ve Antonius bahçede oturmuştu. Gece yarısını geçmişti, saray sessizleşmişti. Yıldızlar parlıyordu. Bir soru soracağım, dedi Antonius. Sorun, sizi gerçekten anlayan biri var mı? Charm'ın dışında. Kleopatra düşündü. Anlayan biri değil, ama yanında olmak istediğim biri var. Kim? Siz. Antonius döndü ona. Bunu söylemek neden bu kadar zor size? Çünkü güçlü olmak, kolay itiraf yapmak demek değil, dedi Kleopatra. Her itirafın bir bedeli var. Antonius gülümsedi. Ben de size bir şey söyleyeyim. Ben Roma'nın en iyi savaşçısıyım. Ama sizin yanınızda, bazen ne yapacağımı bilemiyorum. Ve bu duygu, sizi korkutuyor mu? Hayır, dedi. Özgür hissettiriyor. Kleopatra uzun süre sessiz kaldı. Sonra başını gökyüzüne çevirdi. Biliyorsunuz, dedi, Isis ve Osiris de böyle bir çiftti. Birbirlerini buldular, birbirlerine katıldılar. Ve sonunda ölümlü dünyadan ayrıldıklarında bile ruhları birlikte kaldı. Mısır mitolojisi, dedi Antonius. Belki, ya da belki de insanlığın en eski sırrı. Kleopatra ve Antonius'un 3 çocukları oldu. İkizler, Alexander Helios, Güneş ve Kleopatra Selene, Ay. Sonra küçük Ptolemaios Philadelphos. Her çocuğun doğuşu, Kleopatra için hem sevinç hem de sorumluluktu. Bu çocuklar, iki dünyanın mirasçılarıydı. Cesarlerion, Roma ve Mısır'ın birleşimiydi. Selene ve Alexander ise Mısır ve daha geniş Doğu dünyasının umuduydu. Kleopatra çocuklarına kişisel olarak önem veriyordu. Onlara ders verdi, Mısırcayı, Yunancayı, Latinceyi öğretti. Tarih anlattı, firavunların hikayelerini, İskender'in fetihlerini, Nil'in gizemlerini anlattı. Caesarion büyüdükçe, babasına benzemeye başladı. Bir gün 12 yaşındaki Caesarion sarayın bahçesinde annesinin yanına geldi. "Babam gerçekten büyük bir adam mıydı?" diye sordu. Kleopatra bir süre düşündü. "Büyük bir insandı," dedi. "Büyük insan ile büyük adam her zaman aynı şey değildir. Fark nedir? Büyük insanlar hem iyiliklerini hem de kusurlarını taşır. Caesar kusurlarını bilirdi, ama yine de büyüktü. Çünkü her şeye rağmen yaşadı ve düşündü ve sevdi." Caesarion annesine baktı. "Ve siz?" Kleopatra güldü. "Ben hala büyüyor sayılırım." Batıdan karanlık bir bulut geliyordu. Octavianus, Caesar'ın genç yeğeniydi, ama gençliğine aldananlar büyük yanılgıya düşüyordu. Soğukkanlı, hesapçı ve sabırlıydı. Roma'da gücünü yavaş yavaş pekiştirmişti, Lepidus'u devre dışı bırakmıştı. Şimdi Antonius ile son hesaplaşma kaçınılmazdı. Antonius Kleopatra'ya bağlandıkça, Octavianus bunu Roma'da bir tehdit olarak sunmaya başladı. Antonius, bir Mısır kraliçesinin kölesi olmuştur, diyordu senatoda. Roma'nın gururu doğuda tüketilmektedir. Bu söylemler işe yaradı. Roma halkı, Antonius'u giderek yabancı bir tehdidin aracı olarak görmeye başladı. Kleopatra bu süreci dikkatle izliyordu. "Octavianus zekidir," dedi Antonius'a bir gün. "Benden daha zeki değil," dedi Antonius. "Sizi yenmek istemiyor," dedi Kleopatra. "Sizi tasfiye etmek istiyor. Bu farklı bir şey." "Fark nedir?" "Yenmek bir çatışma ister. Tasfiye etmek, sabreder." Antonius durakladı. "Ne yapmalıyım?" "Roma'ya dönmeniz gerekiyor. Varlığınızı orada hissettirmeniz gerekiyor. Ve sizi burada yalnız bırakayım mı?" "Ben hiçbir zaman yalnız değilim," dedi Kleopatra. "Mısır benimle." Ama Antonius gitmedi. Erteledi, erteledi ve erteledi. Ve bu gecikme, tarihin seyrini değiştirdi. Ekşim açıklarında iki filo karşılaştı. Bir tarafta Antonius ve Kleopatra'nın ortak filosu. Öte tarafta Octavianus'un filosu, başında deniz komutanı Agrippa. Savaş, felaket oldu. Kleopatra kendi filosuyla savaşa katılmıştı, 60 savaş gemisi.
Ama savaşın ortasında, rüzgar ve akıntının değişmesiyle birlikte, Kleopatra'nın gemileri çark edip geri çekildi. Antonius, bunu gördüğünde olduğundan daha büyük bir şok yaşadı. Kendi filosunu bırakıp Kleopatra'nın peşinden gitti. Bu karar, savaşı bitirdi. Octavianus'un kuvvetleri geri kalan donanmayı dağıttı. Kara kuvvetleri de birkaç hafta sonra teslim oldu. Mısır'a dönerlerken, gemi boyunca sessizlik vardı. Charm'ın Kleopatra'nın yanındaydı. Nedim'e ne söyleyeceğini bilemiyordu, susuyordu. Kleopatra pencereden denize baktı. "Niçin geri döndünüz?" diye sordu sonunda, yüksek sesle değil. Sanki kendine soruyordu. "Sizi korumak için," dedi Antonius geride, sesi kısıktı. Kleopatra döndü. Antonius'un yüzü yorgundu, gözlerinde utanç vardı. "Beni korumanın yolu kendinizi harcamak değildi," dedi Kleopatra. Sesi düzdü, ne öfkeli ne de üzgündü. Ama içinde bir şeylerin kırıldığı hissediliyordu. "Sizi terk edemezdim. Bir savaşı bırakmak, bir insanı bırakmakla aynı şey değil." Antonius başını eğdi. Kleopatra yeniden pencereye döndü. Octavianus Mısır'a ilerliyordu. İskenderiye'de hava farklıydı artık. Sokaklarda insanlar fısıldıyordu, limanda ticaret durmuştu, sarayda bile bir bezginlik vardı. Herkes yaklaşan şeyi hissediyordu, ama kimse yüksek sesle söyleyemiyordu. Kleopatra saraydaki tüm değerli eşyaları bir araya topladı. Altın, gümüş, mücevher, fil dişi, tarçın, ağır mücevherler. Hepsini sarayın yanında inşa ettirdiği anıt mezara taşıttı. Bir plan yapıyordu, ama planın detayları henüz netleşmemişti. Antonius'un son savaşı bozguna uğradığında, yanlış bir haber sarayı salladı. Kleopatra'nın öldüğü haberi Antonius'a ulaştı. Bu haber yanlıştı. Ama Antonius bunu bilmeden, kılıcına sarıldı. Kleopatra haberi duyduğunda koştu. Antonius'u bulduğunda, adam yaralıydı, ölmüyor, ama hayat tükeniyor gibiydi. Kleopatra, Charm'ın ile birlikte Antonius'u taşıttı. Anıt mezar binasına taşıdılar onu, çünkü sarayda emniyetli değildi. Antonius son nefesini Kleopatra'nın kollarında verdi. Kleopatra uzun süre kımıldamadı. Charm'ın yakında bekliyordu, ağlıyordu. "Hüzün duyuyorum," dedi Kleopatra sonunda. Sesi kısıktı. "Ama aynı zamanda saygı duyuyorum. O kendini seçti. Beni seçti. Bu, insanın yapabileceği en büyük şey belki." Octavianus İskenderiye'ye girdi. Şehir teslim olmuştu, direniş kalmamıştı. Octavianus sarayı devraldı ve Kleopatra ile görüşmek istedi. Kleopatra, anıt mezar binasından çıkmıştı. Sarayın bir bölümüne hapsedilmişti, ama koşullar ağır değildi. Charm'ın yanındaydı. Görüşme oldu. Octavianus, Kleopatra'nın karşısında otururken, kendini dikkatli hissetti. Bu kadın, Caesar'ı büyülemişti. Antonius'u peşinden götürmüştü. Onun da etkileneceğini hissetmek istemiyordu. Kleopatra ise Octavianus'u ilk görüşte okudu. Genç, soğuk ve hesaplıydı. Ama bir zayıflığı vardı, kibri. Tarihte adının nasıl geçeceği konusunda son derece duyarlıydı. "Sizi Roma'ya götürmek istiyorum," dedi Octavianus. "Zafer alayımda." Kleopatra anladı. Zincirlerle, halka önünde. Bu bir aşağılanmaydı. Caesar'ın anıt mezarındaki tablolarda böyle sahneler anlatılırdı, Roma'ya karşı savaşan düşman, zincirli ve boynu bükük. Kleopatra buna izin vermeyecekti. "Çocuklarım," diye sordu. "Güvende olacaklar," dedi Octavianus. "Caesarion," Octavianus duraksadı. O, bir an bekledi. "O da güvende olacak." Kleopatra Octavianus'un gözlerine baktı. Ve anladı. Caesarion güvende olmayacaktı. Caesar'ın oğlu, Octavianus için bir tehdit olarak görülüyordu. İki Caesar olamazdı. Görüşme bitti. Kleopatra odasına döndü. Son gün geldi. Kleopatra sabah erkenden uyandı. Uyumamıştı zaten, gece boyunca papirüse yazmıştı. Mektuplar. Octavianus'a bir mektup, yalnızca bir talep içeriyordu, Antonius'un yanına gömülmek istediğini. Çocuklarına mektuplar, onlara her birinin ne anlama geldiğini, hangi dünyalardan geldiğini, hangi dünyalara ait olduklarını anlatan uzun mektuplar. Ve Charm'ına bir not. Charm'ın gece boyunca yanındaydı. "Seçiminizi yapıyorsunuz," dedi Charm'ın.
Soru değildi, saptamaydı. Seçimimi çoktan yaptım, dedi Kleopatra. Sabah ışığı pencereden süzülürken, Kleopatra hazırlandı. En iyi giysilerini giydi. Başına taç koydu. Gözlerini sürdü. Mısır kraliçesinin tüm süslemelerini taktı. Bir sepet getirildi. Pazar yeri sepetlerinden biriydi, içinde incir vardı. Söylentiler yıllar boyunca farklı söyledi. Sepette bir yılan gizlenmiş miydi, yoksa zehir mi alınmıştı? Tarihçiler hala tartışırdı. Ama sonuç değişmiyordu. Charm'ın dışarıda bekledi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra içeriye girdi. Kleopatra tahtına yaslanmış oturuyordu. Gözleri kapalıydı. Yüzü sakindi, son derece sakindi. Çevresindeki iki nedime de yanında düşmüştü. Octavianus'un askerleri kapıyı kırıp içeri girdiklerinde gördükleri şey buydu. Bir asker Charm'ına döndü. "Bu iyi bir iş miydi?" diye bağırdı. Charm'ın son nefesini verirken, titreyerek cevap verdi. "Hükümdarlar soyundan gelen bir kadına yakışan son." Ve kapandı gözleri. Octavianus Mısır'ı Roma'nın bir eyaleti ilan etti. Caesarion öldürüldü. İki Caesar olamazdı, bu karar acımasızdı ama anlaşılırdı. Geri kalan çocuklar Roma'ya götürüldü, Octavianus'un kız kardeşi Octavia tarafından büyütüldüler. Kleopatra Selene, yıllar sonra Kuzey Afrika'da Moretanya kraliçesi oldu, annesinin mirasını taşıdı. Ama asıl miras, taşlar üzerinde kaldı. İskenderiye'de Kleopatra'nın adı yüzyıllarca yaşadı. Tapınaklarda freskler vardı, ona Isis kıyafetiyle tapınan tablolar. Nil kıyısında anılar vardı, o nehri Talamegos ile geçtiği geceler. Ve büyük kütüphanedeydi her şey. Yıllarca yangınlara rağmen hayatta kalan bazı yazmalarda, kütüphaneci Demetrios'un şu notu vardı, bir rulonun kenarına düşülmüş. Kraliçe Kleopatra bu salonda şu soruyu sordu, bilgi neden önemlidir? Ve kendisi cevap verdi, çünkü bilgi, iktidar geçtikten sonra da kalır. Bu not, yüzyıllar boyunca kopyalandı. Yazarlar onu aktardı, filozoflar üzerine düşündü, tarihçiler tartıştı. Ve bir gün bir genç kütüphaneci bu notu okuyunca durdu. Baktı, düşündü. Sonra sayfayı çevirdi. Çünkü Kleopatra'nın mirası öyleydi işte, bitmemişti. Her sayfa çevrildiğinde, yeni bir şey ortaya çıkıyordu. Her nesil onu yeniden keşfediyordu. Her çağ onu farklı bir şekilde anlıyordu. Ve belki de bu, Kleopatra'nın en büyük sırrıydı. Ölüm, iktidarı bitirir. Ama düşünce bitirilmez. Nil hala akıyordu. Faros feneri sönmüştü. Ama deniz dalgaları hala o kumlu kıyıya vuruyordu. İskenderiye'nin sokakları değişmişti, binalar yıkılmış, yenileri yapılmıştı. Ama toprağın altında, taşların arasında, o eski dünyanın kırıntıları duruyordu. Ve birisi hala kazarsa, birisi hala yeterince merakla, sabrıyla ve sevgiyle kazarsa, Kleopatra'nın sırrını bulabilirdi. Nil akar, hafıza yaşar.